Efendim, Beyrut'un bir kez daha vurulduğu uluslararası ajanslar tarafından, bölgedeki ekipler tarafından bilgi olarak geçiyor. Zaten sürekli vuruluyor aslında Beyrut ama bu şimdi düzenlenen nokta, saldırının düzenlendiği nokta ya da saldırının düzenlendiği yerdeki isimler farklılık taşıyabilir. Yoksa öyle her bombardımanın bir şekilde bilgisi paylaşılmıyor. Çünkü sürekli aslında bomba atılıyor. Bakalım altından ne çıkacak? Murat Karataş hem olayla ilgili bilgileri araştırıyor hem bölgeye dair yaklaşmaya çalışıyor, onu söyleyeyim. Mümkün olduğunda da hemen canlı yayınla orada neler bilmemiz gerektiğine dair soruları yönelteceğiz. Ama şimdi biz zaten Beyrut'un çevresindeki vurulan alan haresinin arttığını, özellikle Dahya bölgesi sanırım en sonunda bu gidişle böyle olursa Gazze'yi andıran bir yere dönüşebilir. Daha sık yerleşim, daha büyük bir alan tabii ki Beyrut ve onun çevresindeki mahalleler. Sanırım zaten Dahya Gazze kadar bir bölgedir ve oraya da sürekli atış yapılıyor. Sonrasında da o kesif dumanda saatlerce kalkmıyor, onu söyleyelim. Ve devamının gelebileceğine dair de yani İran-İsrail gerilimi, İran'la onun çekişmesiyle birlikte Hizbullah bahanesi ya da gerekçesiyle İsrail'in Lübnan'daki savaşımını, işgal girişimini pek yakın zamanda durdurmaya niyetli olmadığını da anlıyoruz. Nereden? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde dün farklı bölümlerini canlı olarak da aktardık. Hatta bilgilerinde cümleleri de paylaştık. Bizim bölümümüze denk gelmeyen noktada bir de İsrail'in daimi temsilcisinin konuştuğu bölümde vardı. Şimdi onların her birinden çıkan sonuç normalde Birleşmiş Milletler'den beklenen, Güvenlik Konseyi'nden de beklenen herhangi bir yerde orantısız bir hal varsa, özellikle hani sivillerle ilişkili, katliamla ilgili, soykırımla ilgili bir şeyler oluşuyorsa, çünkü hani Birleşmiş Milletler'in doğrudan savaşlara müdahale olması gibi bir şey söz konusu değil bildiğim kadarıyla. Ama bir yerde bir güç dengesizliği varsa işte orada uluslararası vicdan devreye girsin. Savaş da olsa, çatışma da olsa, büyük küçük kapışması da olsa orada bir etki üretsin diye. Ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Lübnan gündemindeki toplantıda daha büyük savaş için daha fazla bomba atarız demek için temsilcilerin konuştuğu dakikalar var. İsrail temsilcisi öyle bir karşılık vereceğiz ki İran'a aklımız şaşacak dedi mealen. İran'da benzerlerini de yapmaya gücümüz var, daha fazlasını yaparız dedi. Yani bir barış, uzlaşı, belki engelleme olması beklenen yerden daha büyük savaş çığırtkanlıkları çıktı. İzleyelim efendim. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Lübnan'daki gelişmeler üzerine acil toplandı. Görüşme İsrail ile İran temsilcilerinin karşılıklı uyarılarına sahne oldu. İsrail'in BM Büyükelçisi Danny Danon konuşmasında İran'ı tehdit etti. Füze saldırısına karşılık verileceğini söyledi. Let me be clear. Israel will defend itself. We will act. And let me assure you, the consequences Iran will face for their actions will be far greater than they could ever have imagined. İran'ın BM Büyükelçisi Amir Said İrevani de füze saldırısının İsrail saldırganlığına karşı düzenlendiğini söyledi. Geri adım atmayacakları sinyalini verdi. Iran is fully prepared to take further defensive measures if necessary to protect its legitimate interests and defend its territorial integrity and sovereignty against any act of military aggressions and the illegal use of force. Toprakları İsrail işgaline uğrayan Lübnan dünyaya sesini duyurmaya çalıştı. Lübnan'ın BM daimi temsilciliği Maslahat Güzarı Hadi Hacem, Orta Doğu'da çöküşü önlemek için BM Güvenlik Konseyi'nin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi. Sözler ve şikayetler anlamını yitirdiği ifadelerini kullandı. BM'nin 1701 numaralı kararının uygulanması için acil ateşkes çağrısı yaptı. Ve İsrail'in her saldırısında destek veren Amerika Birleşik Devletleri, Amerikalı temsilci Linda Thomas-Greenfield İran'ı hedef aldı. Rejim yaptıklarından sorumlu tutulacak. İran'ı ve vekil güçlerini uyarıyoruz. ABD'ye karşı hamle yapmayın ve İsrail'e saldırmayın dedi.